hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Of şuraya bakın. Ay nasıl dağılıyor. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem kahvaltı hem de misafir sofralarınızda severek paylaşabileceğiniz zaten videoda da gördünüz. Özellikle yapılışı aşırı derecede kolay bir tarif. O yüzden aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamur yoğurma kabıma 2 su bardağı unumu ilave ediyorum ve üzerine 1 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya, 2 tatlı kaşığı şeker ve 1 yumurtanın sarısını ilave edip spatula yardımıyla karıştırıyorum. Evet, tüm malzemeleri homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra geri kalan unumu da ilave edip 50 gram tereyağımı ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyip spatula ile karıştırıyorum. Evet, bu aşamada hamurum artık ağırlaştı. O yüzden elimle yoğurmaya devam ediyorum. Malzeme listesini ve ölçüleri açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir de hamurun kıvamı ele yapışmayan bir kıvam olması gerekiyor. Burası çok önemli. Ununu eklerken de lütfen kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Kalitesine göre kıvamı değişkenlik gösterebiliyor çünkü. Evet, gördüğünüz gibi yağımı iyice hamura yedirene kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Burası çok önemli. Özlü bir hamur olacak kesinlikle. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aratmanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı gayet güzel, pürüzsüz hale geldi. Bu aşamada 5 dakika dinlenmesi için üzerine örtüyorum ve diğer taraftan da yarım paket tereyağımı, bu aşamada dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz, merdane yardımıyla 2 fırın kağıdının arasına aldım ve böyle servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi tereyağımı açtım. Şimdi donması için buzdolabına kaldırıyorum. Daha sonra dinlenen hamurumu da 2 parçaya ayırıp beze haline getiriyorum. Evet, şimdi bir tane bezemi aldım. Merdane yardımıyla incecik şekilde açıyorum. Evet, bezemin bir tanesini büyüttüm. Onu kenara alıyorum ve ikinci bezemin üzerine biraz unlayıp tekrar açıyorum. Aynı büyüklükte olması önemli. Evet, hamurlarımı açtım. Şimdi bir tanesini alıyorum ve buzdolabından çıkarmış olduğum tereyağımı arasına koyuyorum. Ve üzerine de ikinci hamurumu koyup kenarlardan sıkıca bastırarak kapatıyorum. Burası çok önemli. Yağın dışarı çıkmaması gerekiyor. Daha sonra merdane ile açabildiğimiz kadar açıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi yufkamı bu büyüklükte açtım. Ortasına büyük bir kaseyi koyuyorum ve hamur kartı yardımıyla bu şekilde dilimlere ayırıyorum. En sonki dilimin bir öncekilerden biraz daha büyük olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet, kaseyi kaldırdıktan sonra
Un ve nişasta karışımını böyle hafif serpiyorum. Çok değil arkadaşlar. Burası çok önemli. Hafif serpiyorum ve her dilimi üst üste bu şekilde kapatıyorum. Sonuncu dilimi de bu şekilde kapatıp beze haline getiriyorum ve tabağa alıyorum. Üzerine kapatıp tekrar buzdolabına gönderiyorum. Yaklaşık bir 15 dakika bekleyecek. 15 dakika sonra hamurumu aldım. Tekrar açıyorum. Yağ burada donmuş olduğu için biraz zor açılıyor. Ama açtıkça bir süre sonra hamur kendine geliyor zaten. Siz de gördünüz. Oklavayla tek tek açmıyoruz. Bu teknik sayesinde poğaçalarımız hem kat kat hem de çıtır çıtır bir tarif oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, hamurumu açtım. Şimdi kenarlardan bu şekilde kapatıyorum. Ve tekrar tabağıma alıp yağın donması için bir 10 dakika daha dolapta bekletiyorum. Evet, hamurumun yağı dondu. Dolaptan çıkardım. Şimdi üzerine tekrardan un serpiyorum ve merdane yardımıyla açıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumu açtım. Bu incelikte olması çok önemli. Şimdi cetvelle de yapabilirsiniz bu işlemi. Ben ruletle bu şekilde dümdüz kesemediğim için cetvel kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz siz cetvel kullanmadan da kesebilirsiniz. Evet, hamurumu üçgenlere böldükten sonra bir tanesini alıyorum ve böyle elimle esnetiyorum. İçine dilediğiniz harcı koyabilirsiniz. Ben çocuklar çok sevdiği için ve beslenmesine koymak istediğim için çikolata koydum. Bu şekilde kapatıyorum ama çikolata da gerçekten çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi poğaçalarımı sardım. Bu şekilde aralıklı olarak fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştirdim ve üzerine yumurta sarısını biraz sütle karıştırıp sürüyorum. Sürdükten sonra bir 20 dakikada tepsi mayası için kenarda bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çikolatalı katmer poğaçalarım pişti. Şuraların katlarına bakar mısınız? Nasıl güzel, böyle kat kat görünüyor. Kesinlikle yani inanılmaz bir şey oldu. Şuraya bakın. Üstü böyle çıtır çıtır, içi yumuşacık bir poğaça oldu. Emin olabilirsiniz. Şöyle hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Of of, şuraya bakın. Ay, nasıl dağılıyor. Ay, harika bir şey oldu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bakın, pul pul dökülüyor. Aynı zamanda da içi böyle kat kat. Şuraya bakın. Of of. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok lezzetli. Harika oldu. Şuraya bakın. İnanılmaz bir şey oldu. Harika. Şuraya bakın. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.